Miftahül Kulûb, kalplerin anahtarı. Muhammed Nuri Şemseddin Nakşibendi. 11. kısım. Konusu: mürşit, mürit arasındaki incelik taşıyan bağlantılar. Burada anlatılan mertebelere uygun olarak bu yolun bazı incelikleri açıklanacaktır. Hak yolcusu salik, önce kamil bir mürşidin elini tutacak. Onun hizmetini tercih ederek her bir emrini yerine getirmek için bütün gücünü harcayacaktır. Mürit, anlatılan halde bulunurken kendisini o gün anadan doğmuş, dünyaya o gün gelmiş gibi bilecek. Bu durumda mürşit şeyhi onun manevi babası olur. İlahi feyz memesini ağzına verir, ilahi feyzi emzirir. Allah'ın hoşnut olduğu yola götürür. Bu arada şunu da belirtelim ki, müritlerin kabiliyeti değişiktir. Teslimiyetleri birbirinden ayrıdır. Bazısı kısa zamanda buluğa erer, bazısının buluğa erip ergenlik çağına gelmesi uzun zaman alır. Her neyse bir müridin ergenlik çağına gelip buluğa ermesi, sonunda manevi babası olan kamil mürşidi ve efendisi o müridin haline uygun olarak biraz mücevherat verir, ilahi feyiz ticaretinin yolunu gösterir. Zira o mürşid sonsuz, hesapsız mücevherata sahiptir. Eğer mürid kendisine verilen bu mücevheratın değerini bilmez de sermayeden kaybederse, bütününü elinden alır, o hal ile bir zaman gezdirir. Sonra biraz daha mücevherat verir. Yine sermayeden kaybedecek olursa yine elinden alır. Bu durumda mürid biraz terbiyeye muhtaçtır. Biraz terbiye kapıları açılır. Bu terbiyeden sonra kendisine verileni boşa gidermeyeceği, kârını bileceği anlaşılır ise, o zaman kendisine daha çok ihsanlar, bahşişler verir. İlk sulûk halini de ihsan eder. Hak yolcusu salik, kendisine yapılan iyiliği boşa gidermez de yükselmeye devam ederse, mürşit şeyhi kendisine daha çok ihsanlar eder, iyiliklerde bulunur. Yükseldikçe verir, yükseldikçe verir. O kadar ki hak yolcusu salik o mücevherat içinde boğulur. Anlatılan hal bulunduktan sonra artık hak yolcusu salik ergenlik çağına gelmiş ve rüştünü ispat etmiş olur. Bu durumda manevi babası olan değerli zat her ne gerekse onu verir, alışveriş yollarını kendisine gösterir. Ama müride düşer ki mürşit şeyhinin himmetiyle kendisine verilen mücevheratı yitirmeye, onu sağlam bir altın sandığa yerleştire, sonra da bu sandıkta her ne var ise, başka neye sahip ise, benim neyim var ki, cümlesi mürşidimin ihsanıdır, ben muhtaç, müflis, çaresiz biriyim dedikten sonra onun tüm hizmetini yerine getirmeli, emrini tutmalıdır. Hatta bu işe öncekinden daha çok dikkat etmelidir. Hemen her yoldan onun hoşnutluğunu elde etmeye, duasını almaya bütün gücünü harcamalıdır. Kendisine verilen emaneti de yitirip telef etmemek için tam bir gayrete sahip olmalıdır. Durumu anlatıldığı gibi olan müride, mürşit himmetiyle Allah'ta seyirden yana sonsuz dereceye ulaşmak ihsan olunacağından hiç şüphe edilmeye. Ancak bu arada mürid, rüştümü ispat edip ergenlik çağına geldim, bu kadar da mücevherata sahibim, bundan sonra manevi babaya ne ihtiyaç var? Yollu sözler etmeye cesaret eder ve hoşnutsuzluk yolunu gözetmeden, bundan böyle biz de başlı başına bir sultan olduk sözündeki manaya benzer haller meydana gelir ise, en kısa zamanda elindeki mücevheratı zayi eder. Allah'a sığınan bir müflis olur. Bundan sonra kendisine Allah tarafından mücahede kapıları açılır. Bir zaman o mücahade halinde çalışıp didinirse de hiçbir faydası olmaz, kendisi mahzun ve şaşkın olur. Bu arada kusurunu anlar, mücahede rüzgarının ne yüzden meydana geldiğini ayırt edip aman dileyebilir.
İçtenlikle mürşidine yüz döndürür. Ne var ki işin sonucu manevi babası olan büyük zatın merhametine, şefkatine kalmıştır. İsterse eski halini verir, istemezse bulunduğu halde bırakır. Bu kısımla ilgili bir başka mesele. Şu da bilinmelidir ki, bazı hak yolcusu salikin tecelli gereği Allah'a seyirdir. Ulaşması da karanlıkta zuhur eder. Açıkçası 7 latifede bir nur belirtisi görünmeden ulaşmak olur. Ne var ki bu şekilde giden hak yolcusu salik ancak kendi nefsini kurtarmış olur. Başkalarını alıp gitmeye, onları teselli etmeye, irşada kabiliyeti olmaz. Bu şekilde karanlıkta gidip kendisini kurtaran müridin terbiyesi 7 latifeden başlar. Zikirle, tefekkürle meşgul olur. Bu hallerdeyken yine karanlıkta olmak üzere kalp tarafından biraz ağaç, akarsu ve benzeri alametler görür. Durumu mürşit şeyhine ifade ettiği zaman külli letaif dersine varıncaya kadar mürşidi kendisine telkin eder. Bir sürede bu şekilde gider. Yine karanlıkta olmak üzere kalpte, diğer latifelerde, ruhaniyette veya cismaniyette nasıl olacaksa o şekilde Fahri Alem Resulullah Efendimiz'i görebilir. Allah ona salat ve selam eylesin. 4 halifeyi de görebilir. Hazreti Pir Efendimiz'i de görebilir. Anlatılan hale eren müride, mürşidi külli letaif de telkin eder. Mürid burada dahi biraz gider. Belirtileri meydana gelince de nefi ve ispatı telkin eder. Bunun da olması gereken belirtileri meydana çıkınca murakabeyi telkin eder. Hak yolcusu saliklerden bazısı isimlerin, fiillerin, sıfatların tecellilerinden birinde kalır ki daha ileri gidemez. Tecelli durumunun bir gereği olarak orada takılır, kalır. O zaman mürşidi olan değerli zat o müride zat tecellisinden teveccüh eder. Bunu 2 veya 3 günde bir kere yapar, her günde olabilir. Teveccühleri yaparken müridi huzuruna alır. O hak yolcusu salik düştüğü tehlikeden kurtulur da selamet bulursa kendisini ileri geçirir. İlerisine geçmek mümkün olmadığı zaman o halde çalıştırır ki tecellisinin gereği artık budur. Ancak hali anlatılan müridin mürşidi olan büyük zat, kutsi bir kuvvete sahip, kemalli ve kemale erdirici bir zat ise, o zaman hak yolcusu saliki kutsi kuvveti yolu ile ta Allah'ın zatına dalıp yaşayanlar derecesine kadar götürür. Bu kısımla ilgili bir başka mesele. Şu da bilinmelidir ki, hak yolcusu salik bu yola ilk girdiğinde kendisine kalp nuru zuhur eder ve bu durumu şeyhine anlatırsa onu birden ileri geçirmemelidir. O nurun büyük şanı için birkaç gün orada tutmalıdır. Ruha ondan sonra geçirebilir. Burada dahi anlatıldığı gibi yapar. Açıkçası her birinin nur belirtileri ortaya çıktığı zaman oralarda 3'er 5'er gün eğlendirir. Sonra külli letaife getirir. Adı geçen salik, nefis latifelerine vardığı zaman aradakilerden birinin nurunu kaybederse, o nuru tekrar bulmadıkça kendisi ileri geçirilmemeli. Hak yolcusu saliklerden bazısına bu latifeleri geçip giderken gizli sayılan bazı şeylerin kapısı açılır. Mesela kabirlerin keşfi, kalplerin keşfi gibi. Bu gibi açılmalarla hak yolcusu salikte bir ilişme, takılma alameti anlaşılırsa, o hak yolcusu saliki o tehlikelerden geçirip kurtarmak için bu gibi şeyler ölüm uçurumudur diyerek kendisine asık yüz göstermeli, sonra bunlar hayz-ı rical, erkekleri esas işten alan aybaşı hali gibi şeylerdendir. Bizim gayemiz ise ulaşmaktır diyerek onun ilişkilerini koparıp o uçurumdan almalıdır. Bunun için de mürşit kendi hücresinden onun olmadığı zamanlar geriden müride teveccüh etmelidir. Seslendiren Abdullah Can.